Evet, ben Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Benim temel çalışma konularım maden kaynak kestirimi ve jeostatistik. KEREM yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Madenciliğin diğer doğal kaynaklardan ayıran çok önemli özellikleri var. İlki, madenler üretildiğinde bir daha yerine konulamayan varlıklar. Öyle olunca madenleri işletmeden önce muhakkak projelendirilmesi gerekir. Yapılan işlerin, üretim işlerinin projelendirilmesi gerekir. Bunun da modern madencilik bilim ve teknolojisine göre yapılması gerekir. İkinci özellik ise her birinin birbirinden farklı olması. Dolayısıyla öyle başta şablon bir proje geliştirip de bunu her madene uygulayamıyoruz. Diğer bir özellik de bu madencilik faaliyetlerinin dinamik faaliyet olması. Yeni veri geldikçe, zaman değiştikçe bu başta yapılan projelerin yeniden ele alınıp güncellenmesi. Şimdi düşün, böyle bir sektörde madencilik faaliyetlerini kontrol etmek, planlamak klasik yöntemlerle çok zor bir iş. Hem maliyetli hem çok zaman alan bir iş. İşte burada madencilik yazılımları devreye giriyor. Ve bu yazılımlar sayesinde biz kestirme, modelleme işlerini hızlıca yapabiliyoruz. Ayrıca kullanıcıya çeşitli alternatifleri test etme imkanı da sunuyor. Madencilik endüstrisinin faaliyetlerinin değişken olması, çok belirsizlik içermesi, madencilik yazılımlarının kullanılmasını muhakkak gerektiriyor. Belirtilen yapılacak işler değil bunlar. Ben Netcat'le 2008 yılında tanıştım. O zaman NetProMine projesi yürütülüyordu. Bu TÜBİTAK destekli bir projeydi. Projenin bir tarafında Hacettepe Üniversitesi, diğer tarafında Netcat ve kamu ayağında da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu vardı. Ben o zaman tanıştım Netcat'le. Ve bu projenin tamamlanması neticesinde de NetProMine projesi çıktı. İlk defa o zaman tanışmıştım. Tabii daha sonraki süreçte Netcat'in pek çok TÜBİTAK projesinde proje danışmanı olarak görev aldım. Şöyle, bu planlama yazılımları daha çok maden rezerv kestirim sürecinde devreye girer. Maden kaynak kestiriminde biz bir kaynak modeli üretiriz. Tabii bu kaynak model herhangi bir ekonomik analiz içermez. Bu iş rezerv kestirimi sırasında yapılır. Bu amaçla da en azından bir ön fizibilite etüdünün ya da bir fizibilite etüdünün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu fizibilite etüdünün gerçekleştirilmesinde işte maden planlama yazılımlarına ihtiyaç var. Orta ve uzun dönemli, ayrıca bir de kısa dönemli planlama yapan yazılımlara ihtiyaç var. Maden planlama yazılımları işte bu ihtiyacı gideriyor. Yani madenlerin fizibilite etüdünün yapılmasında çok önemli bir rol üstleniyorlar. Ocağın yıllık olarak alacağı şekil, her yıl ne kadar üretim yapılacak, bu üretimlerin temelleri ne olacak, ne kadar pasa çıkacak, her yılki net bugünkü gelir ne olacak, ocak ömrü boyunca net gelir ne olacak, işte tüm bunların hesaplanmasında madencilik yazılımları bize çok yardımcı oluyorlar. Bu UMREK kodu olsun, JORK, NI 4301 gibi raporlama kodları, bunlar kestirim, modelleme, planlama işlerinin iyileştirilmesine doğru, şeffaf, açık bir şekilde yapılmasını sağlar. Madencilik yazılımlarının buradaki rolü ise kullanıcıların yazılımları bu kodlara uyarak yapılmasını temin eder. Veri tabanı oluşturma, verilerin analizi, saklanması, bu verileri kullanarak 3 boyutlu katı modelleme yapılması, blok modelleme, temel kestirimi, ocak tasarımı vesaire gibi tüm işler, kullanıcılar hem bu şekilde kodlara aşina olur hem de öğrenir. Aslında akademi de bu maden kaynak ve rezerv kestirimlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak çok sayıda yaklaşım ve yöntem geliştiriliyor. Bunlar madencilik yazılımlarına rahat bir şekilde entegre ediliyor. Tabii sıkıntı burada şu, bu tür teknikleri madencilik endüstrisinin kabulü
biraz geç oluyor. Geostatistik simülasyonun, kriptogrami gibi yöntemlerin endüstriye girmesi nereden baksanız 50 yılı almıştır. Çünkü bu yöntemler 1960'lı yıllarda geliştirilmiştir. Bunun en önemli nedeni bu yöntemlerin arkasındaki karmaşık matematik ve istatistikler. Bu maden endüstrisinde çalışan mühendislere biraz zor gelebiliyor. Tabii burada işin içine şeyler giriyor, akademisyenler giriyor. Bu yöntemleri onlar geliştiriyor. Geliştirirken de bu doğal olarak yazılımları kullanıyorlar. Ve yazılımların öyle bir faydası var. Öğrencilere teorik bilgilerini madencilik yazılımları sayesinde gerçek veriler kullanarak pratiğe dökmesini de sağlıyoruz. Şimdi bu hem eğitim hem de araştırmada madencilik yazılımlarını üniversitede çok geniş bir şekilde kullanıyoruz biz. Araştırmada veri tabanlarının görselleştirilmesi, daha doğrusu verilerin analizi, sonuçların görselleştirilmesinde çok iyi araçlar sunuyor madencilik yazılımları. Ayrıca jeolojiden tutun, madenin kapanmasına kadar olan süreçte bütünleşik bir araçlar dizisi sunduğu için araştırmacılar bütünleşik bir çalışma da yapabiliyorlar burada. Böyle bir imkan da sunuyor. Yerli yazılım olmanın avantajı Türkiye'nin mevzuatına uygun olarak geliştirilmesi, işte yönetmeliklerine, diline uygun olarak geliştirilmesi. Tabii bu şekilde olduğu için de kullanıcılar kolayca adapte oluyorlar. Bir diğer avantajı da yabancı yazılımlara göre daha düşük maliyetli olması. Bu çok önemli bir avantaj. Çünkü Türkiye'deki orta ölçekli madencilik firmaları bu sayede yazılımları kullanabiliyor. Bu düşük maliyet avantajından dolayı. Kullanıcı yazılımdan istediği bir istek varsa hemen bildiriliyor. Teknik destek kısmı hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilebiliyor. Dezavantajına gelecek olursak, yerli yazılımların en önemli dezavantajı yabancı yazılımlarla rekabet etmesi. Çünkü yabancı yazılımlar uzun süre bir sektörde geniş bir kullanıcı kitlesi var. Dolayısıyla yerli yazılımların marka bilinirliği edilmesi, kullanıcı kolaylığı edilmesi uzun zaman alabiliyor. Yazılımların yaptıkları işler bakımından aslında birbirlerinden farkı yok. Maden kaynaklarının, rezervlerinin raporlanmasında, arama sonuçlarının raporlanmasında daha çok kullanılıyor. Bu süreçler bellidir zaten. Çok aralarında çok öyle önemli farklılıkların olduğunu ben düşünüyorum. Kullanıcı alışkanlığı burada söz konusu. NetProMine bu veri tabanlarının yönetilmesinde, analizinde, 3 boyutlu jeolojik modellemede, blok modelleme, tenör kestiriminde, maden kaynak kestiriminde, açık ocak ve yeraltı ocakların planlanmasında kullanılan bir araç oldu. NetMinePlan ise orta ve uzun dönemli maden planlamasıyla amacıyla kullanılan bir platform haline geldi. Bu kullanıcıların bu işleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmasına yol açar. Ayrıca alternatifleri test etmesine imkan sağlar. Aramadan madenin kapanmasına kadar olan tüm süreçleri bu yazılımlarla yönetebilirsiniz. Benim kullanıcılara bir önerim şu olacak: verileri saklamaya özel bir önem göstersinler, korumaya. Farklı yerlerde bunları tutsunlar veri tabanında. Çok önemli. Son 6 aydan bu yana NetCap'le bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Burada ben projeye yine danışmanlık yapıyorum. Projedeki rolüm Coppola kestirim yöntemini ve tenör kontrolünü NetProMine'a entegre etmek. Coppola yöntemi nispeten yeni bir yöntem. Bu teknik ayrıntısına girmeyeceğim ama çok kısaca şöyle ifade edebilirim. Çok değişkenli dağılımları karakterize etmeye yarayan bir fonksiyon Coppola. Dolayısıyla Coppola yöntemini biz NetProMine'a TÜBİTAK projesi kapsamında entegre etmeye çalışıyoruz. Tenör kontrolü de kısa dönemli planlamada önemli bir rol oynuyor. Buradaki amaç cevher ve pasa sınırlarını belirlemek ve cevherin tenörünü tayin etmek. İşte bu tenör kontrol işlemini de
bu TÜBİTAK projesi kapsamında Net-Promine'a dahil etmeye çalışıyoruz. Tabii madenler çıkarılırken ve işletilirken ister istemez toprak, su, hava kirliliğine yol açıyor, habitat kaybına yol açıyor. Bu süreçte madencilik yazılımları çok önemli bir rol üstleniyor. Şöyle ki mesela sensörler, ondan sonra veri analizi teknikleriyle anında veri toplanıp bu çevresel etkiler kısa sürede değerlendirilebilir ve kısa sürede olası problemlere karşı hızlıca çözüm üretilebilir. Yine atıkların ve malzemenin yönetilmesinde madencilik yazılımları kullanılabilir ve madencilik sonrası faaliyetlerin düzenlenmesinde de biz madencilik yazılımlarını kullanabiliriz. Bunlar sürdürülebilirliğe çok önemli katkılar sunarlar.